Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem kıvamını hem lezzetini hem de rengini çok beğeneceğiniz enfes bir kahvaltılık sos tarifi vereceğim. Tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen işimize başlayalım. Öncelikle kullanacağımız sebzelerin tamamını güzelce yıkayıp süzgecin üzerinde kurumaları için bekletelim. Ardından domateslerimizi soymakla işimize devam edelim. Ben toplamda 3 kilogram kadar domates kullandım. Daha az sulu olduğu için ve de daha çabuk kıvam aldığından tercihim Bursa cinsi domates oldu. Sizlere de tavsiyem bu yöndedir. Eğer daha fazla sos hazırlamak isterseniz tarifimizin malzeme listesini 2 katına kadar çıkartabilirsiniz. Tamamını soyup hazırladıktan sonra domateslerimizi gelişigüzel bir şekilde doğrayalım. Dilerseniz kabuklarını soymadan da robottan geçirerek o şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, biraz tembel iş ama o şekilde de güzel olacaktır. Ama özellikle hem rengi hem kıvamı hem lezzeti daha pürüzsüz, daha güzel olsun isterseniz bu tarifimi mutlaka deneyin derim. Lezzeti de, kıvamı da, rengi de 1'e 100 oranında çok daha güzel, hoşunuza gidecektir. Emin olabilirsiniz. Çünkü önceki senelerde de ben de kabuklu şekilde hazırlıyordum. Ama bu hazırladığım sos kadar kesinlikle hiçbirisi güzel değildi, emin olabilirsiniz. Evet, güzeldi ama en çok beğendiğim tarif bu oldu. Hiç abartmıyorum, mutlaka deneyin derim. Domateslerin kabuklarını soyup doğrayıp hazırladıktan sonra süzgecin üzerine alıp fazla suyundan arındırıyorum. Özellikle de benim gibi evde ocak üzerinde hazırlayacaksanız daha çabuk kıvam almasını sağlamak için bu işlemi mutlaka uygulayın derim. Şöyle yarım litre kadar su çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi domatesleri uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Ne kadar geniş ve derin bir tencere kullanırsanız hem kıvamını alması açısından hem de sosunuzun rahat kaynaması açısından çok daha güzel olacaktır. Şimdi domateslerimizi tencereye alıp ocağa koyalım ve ocağımızı orta ateşte açıp kaynamasını bekleyelim. O kaynarken biz geçelim diğer sebzelerimizi hazırlamaya. Öncelikle kapya biberlerimizin çekirdeklerini çıkartmakla işimize başlayalım. Sap kısımlarından hafiften parmağınızla bastırıp daha sonra geri çekerseniz hem sapla hem de içerisindeki çekirdekleri çok kolaylıkla çıkartıp alabilirsiniz. Közlemeden önce özellikle çıkartmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü piştikten sonra çekirdekleri çok daha zor bir şekilde ayrılacaktır. Tamamını aynı şekilde temizleyip hazırladıktan sonra biberlerimizi fırın tepsimize alalım. Tepsiye almadan önce de ben öncelikle alt kısmına bir alüminyum folyo ve yağlı fırın kağıdı yerleştirdim ki tepsim daha sonrasında kirlenmesin. Sizler de eğer isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ve eğer isterseniz tabi fırında değil normal ocak üzerinde de közleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bana bu şekilde daha pratik olduğu için böyle yapmayı tercih ettim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-15 dakika kadar pişirdim. Bu şekilde közlendiler. Şimdi soğumaları için bir kenara alıp geçelim yeşil biberlerimizi hazırlamaya. Toplamda 300 gram tatlı, 200 gram kadar da acı biber kullandım. Kullandığınız biberlerin acılık oranı da çok önemli. Çok acı olursa tabii ki de acı biber miktarını bir tık daha azaltabilirsiniz. Yani damak zevkinize göre ayarlamanızı tavsiye ediyorum ve eğer elinizde varsa, yani bulabiliyorsanız özellikle bu şekilde kıl biberleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Çok daha güzel bir lezzet katacaktır. Sap kısımlarını ayırdıktan sonra biberlerimizi gelişigüzel bir şekilde doğrayalım. Ve yeşil biberlerimizi de doğrayıp hazırladıktan sonra mutfak robotumuzun içerisine alıp tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar robottan geçirelim. Bu arada özellikle söylemek istiyorum. Eğer acı biberlerle çok fazla haşır neşir olacaksanız elinize mutlaka bir eldiven giyin. Aksi takdirde elleriniz çok kötü bir şekilde yanabilir. Aklınızda bulunsun. Ben dokunmamaya çalıştım. Sadece kestikten sonra robotun içerisine alırken dokundum o kadar. Ama dediğim gibi elinizde çok fazla kestiğiniz kısımlara dokunmayın. Şimdi geçelim sarımsaklarımızı da aynı şekilde robottan geçirmeye. Toplamda 10-12 diş kadar sarımsak kullandım. İsteğe bağlı arttırıp azaltabilirsiniz ama bu kıvam gayet güzel oldu.
Onları da ince bir şekilde doğradıktan sonra uygun bir kabın içerisine alıp sırası gelene kadar bekletelim. Bu arada domateslerimiz de artık kaynamaya başlamış. Ortalama 20 dakika kadar bu şekilde kaynadı. Şimdi geçelim kapya biberlerimizi soymaya. Biberleri fırından çıkarttıktan hemen sonra üzerlerine bu şekilde streç çektim ki kabukları yumuşasın. Eğer daha kolay soymak istiyorsanız mutlaka bu işlemi yapın. Eğer streçiniz yoksa poşetin içerisine koyup o şekilde de bekletebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi çok kolaylıkla kabuklarından ayrılacaktır. Ve biberlerimizi de soyup hazırladım. Şimdi gelişi güzel bir şekilde doğrayarak işime devam ediyorum. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni nerelerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Tarifimizle ilgili ise herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Ve kırmızı biberleri közleyip soyup hazırladık. Şimdi domateslerimiz de artık gördüğünüz gibi suyunu 2 katına kadar çekmiş durumda. Çok az miktarda su kalmış içerisinde. Bu kıvama gelmiş. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz kırmızı biberleri ekleyelim. Ve kırmızı biberlerimizle birlikte de en az 30-40 dakika kadar orta ateşte kaynatmaya devam edelim. Hemen ardından tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar el blenderından geçirelim. Ve sonuç olarak kıvamı şu anda bu şekilde oldu. Şimdi diğer malzemelerimizi de ekleyebiliriz. Öncelikle yeşil, acı ve tatlı biberlerimizi üzerine ilave edelim. Hemen ardından sarımsaklarımızı da ekleyelim. Ve şöyle bir güzel karıştıralım. Bu aşamada üzerine 2 yemek kaşığı kadar da turşuluk yani salamuralık iyotsuz tuz ekleyelim. Eğer iyotlu sofra tuzu kullanırsanız bozulma olabilir. Hem lezzet açısından hem de daha uzun ömürlü olması açısından mutlaka bu şekilde bir tuz kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tuzla birlikte de şöyle bir güzel karıştırdıktan sonra en az yarım saat kadar daha kaynatmaya devam edelim ki hem içerisindeki sarımsaklar hem de yeşil biberler güzel bir şekilde pişmiş olsun. Kaynatırken de mutlaka tenceremizin kapağını kapatalım. Aksi takdirde sıçrama yapabilir. Eliniz kolunuz yanabilir. Aklınızda bulunsun. Yeterince kaynattıktan sonra çok fazla sıçradığı için tencerenin kapağını açıp ocağı kapattım. Daha sonra üzerine 1 su bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz ve şöyle bir güzel karıştırıyorum. Ne kadar erken eklerseniz yağ o kadar güzel olur. Çünkü dibi tutarsa yanabilir ama yağ ekledikten sonra yanma ihtimali bir tık daha düşük olacaktır. Şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum. 10-15 dakika kadar daha kaynatmaya devam ediyorum ki o istediğim kıvamı alsın. Daha sonra yarım demet kadar maydanozu çok ince bir şekilde doğradım. Maydanozları da bu arada önceden yıkayıp hazırlamıştım. Tamamen kuruması için süzgeçte bekletiyordum. İsterseniz maydanozları da robottan geçirebilirsiniz ama tamamen sulanmaması açısından, lezzet açısından bu şekilde incecik doğramanızı tavsiye ediyorum. Dilerseniz maydanoz miktarını arttırabilirsiniz ama yarım demet kadar yeterli olacaktır. Şimdi öncelikle tenceremizin kapağını açalım. Kıvamını sizlere hemen gösteriyorum. Ne kadar uzun süre kaynatırsanız kıvamı ve lezzeti bir o kadar güzel olur. Aklınızda bulunsun. Yani öyle hemen şimdi hepsini ekleyeyim, kaynasın, işte 5 dakikada hazır olsun gibi bir şey değil. Birazcık sabır işi. Yani dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var. Bu aşamada üzerine 2 yemek kaşığı kadar da çörek otu ekledim. Ardından da maydanozları ilave ediyorum. Çörek otu çok daha farklı ve güzel bir lezzet katacaktır. İsterseniz eklemeye de bilirsiniz. Tamamen size kalmış ama eklerseniz çok daha dediğim gibi güzel olur. Hemen şöyle birazcık karıştırıyorum ve 10 dakika kadar daha pişirmeye devam ediyorum. Sürekli diyeceksiniz işte sürekli pişiriyoruz ama valla bu şekilde çok daha güzel oluyor. Yani ne kadar uzun süre ayrı ayrılıkta pişirirseniz hem kıvamı hem lezzeti daha güzel olacaktır. Son bir kere de robottan geçirdim. Ocaktan almadım ki robottan geçirdikten sonra daha kaynamaya devam etsin. Hemen gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde
oldu. Şimdi kavanozlara doldurmaya başlıyorum. Kavanozlarımızı da önceden mutlaka sterilize edelim. Kapaklarımızı da o şekilde, yani kaynayan suda yıkayıp güzelce kurulayalım. Ve kullandığımız kavanoz kapaklarımız mutlaka daha önce hiç kullanılmamış olsun. Şöyle 2 ileri bir geri olacak tekniğiyle de hızlı bir şekilde kapatıp kenara alalım. Ters çevirmenize hiç gerek yok. Sıcak olduğu için, temiz ve yeni olduğu için de hemen vakumlanacaktır. Ve artık sosumuz hazır oldu. Şu an kıvamı bu şekilde ama hala sıcak haliyle sizlere göstermek istedim. Yani ertesi güne kadar bekletip sunumu o şekilde yapamadım açıkçası. Ama kıvamı böyle, bekledikçe çok daha koyulaşıp güzelleşecektir. Ekmeğe sürülebilir kıvamda olan bu şekilde ezmeleri ben çok seviyorum. Eminim sizler de çok beğenip seveceksiniz. Dediğim gibi tarifimizin püf noktalarına dikkat ederseniz çok beğeneceğiniz bir sos olacaktır. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.